Bir Hukuki Hakların programından merhaba. Mutluyuz, evleniyoruz. Peki neden boşanıyoruz? Seviyoruz, dolayısıyla mutlu oluyoruz. Ve sonunda evleniyoruz. Peki neden çok süreli olmuyor evliliklerimiz? Ve neden evliliklerimizi kurtarmak yerine boşanma yoluna gidip boşanıyoruz? Bir ömür aynı yastığa baş koymak için başlatılan evlilikler ne oluyor da sonlanıyor acaba? Tabii bunun tek bir nedeni olmayacağı aşikardır. Boşanma davalarında genelde küçük yaşta yapılan evliliklerin evlilik süresinde daha 5 yıl dolmadan sona erdiği gözlemlenmektedir. Genç yaşta yapılan evliliklerin sorumluluk bilinci oluşmadan yapıldığını görmekteyiz. Sorumluluk bilinci dediğimiz eş olma, anne ya da baba olma, evi geçindirme ve farklı bir aile ile hısım olma yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük evlenen çiftlere ilk zamanlarda pek ağır görünmese bile evliliğin daha ilk yıllarında bu statünün verdiği ağırlık altında ezilmektedirler. Hukukumuzda 18 yaşını doldurmayan kişiye küçük, 18 yaşını dolduran kişiye de ergin denir. Evlenme ehliyeti Medeni Kanunu 124. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak 17 yaşını dolduran kişinin evlenme konusunda sadece kendi rızası yeterli değildir. Yasal temsilcisinin yani velisinin rızası da gereklidir. Türk Medeni Kanunu 126 küçük yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. Ancak haklı bir sebep olmadan evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinleyen hakim, Türk Medeni Kanunu madde 128 uyarınca küçüğün evlenmesine izin verebilir. Evlenme yaşını 17 olarak düzenleyen 124. maddenin devamında 16 yaşını dolduran kişinin hangi koşullarda evlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Türk Medeni Kanunu 124 ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce anne ve baba veya vasi dinlenir. Olağanüstü durum ve önemli sebep olarak nelerin sayılabileceği kanunda gösterilmediğinden bu hallerin neler olduğunu veya gösterilen sebebin olağanüstü veya önemli olup olmadığına da hakim karar verecektir. Bu kanun maddelerini incelediğimiz zaman velinin izni ve hakim kararı olmadan küçük yaştaki çocuğa evlenmeye izin verilmez. Bu yaş grubunun evlenmesine izin verilmesi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Evliliğine kendi karar veremeyecek küçüğün evliliğine velisi ve hakim karar vermektedir. Ailelerine bağımlı, ayakta duramayan evlilikler inşa edilmektedir. Ayakta duramayan bu evliliklere bir de çocuk iştirak edince bu sorumluluğu taşıyamayan evli küçükler soluğu mahkemelerde almaktadırlar. Eşlerin boşanmasından ziyade önemli olan çocukların velayet konusu ve çocukların boşanma nedeniyle anne ve baba arasında kalmasıdır. Genelde çocuk velayeti kusursuz ya da az kusurlu olan tarafa verilmektedir. Kusur oranının yanında çocuğun maddi manevi ihtiyaçları ön planda tutulur. Mahkeme çocuğun maddi manevi ihtiyaçlarını hangi tarafın daha iyi karşılayacağını tespit eder. Velayet hususunu bu doğrultuda karar altına alır. Konunun bu boyutları hiç kuşkusuz hukuki hükümlerin ihtilafı çözme boyutudur. Hukuk, adil bir boşanmaya hüküm verse bile, boşanan çiftlerin maddi hayatları onlar boşandılar diye düzelmez. Sosyal olarak boşanan çiftler yeni ve daha iyi maddi koşullara kavuşamazlar. Dolayısıyla hukuksal anlamda adil bir çözüm bile sorunu kökten çözmeye yetmiyor.
Çünkü boşanmış çocuklu ailelerin boşanma ile birlikte çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamaları asla garanti değildir. Hukuk her ne kadar özel koşullar altında çocuk evliliklerine yasal ve meşru bir çözüm bulduğunu ileri sürüyor olsa bile, aslında bu durum insan doğasına aykırı bir takım zorlamaları da beraberinde getiriyor. Söz konusu kanunun hükümlerinin pratiklerine baktığımızda, ortaya çıkan sonucun büyük oranda çözümü değil, çözümsüzlüğü dayattığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu nedenle benim önerim bir an önce medeni kanunun söz konusu hükümlerinin gözden geçirilip daha doğru, daha işlevsel ve daha çözücü bir reforma tabi tutulmasıdır. Çocuk evliliklerin azalması dileğiyle hoşça kalın.